Osmanlı Balkanlarda hızla ilerlemekteydi. Avrupa ülkeleri buna karşı duruyor ve birçok faaliyette bulunuyordu. Devletin başındaki 2. Murat bu faaliyetlere karşı birçok kez başarısız olmuş ve ard arda yenilgiler almaya başlamıştı. Oğlunun da ölümüyle bunalıma giren sultan tahtı bırakıp dinlenmeye geçmişti. Ancak Haçlılar yapılan anlaşmalara ihanet ederek Osmanlı'yı zor anında avlamak için bir sefer düzenlediler. İki devasa ordu Varna topraklarında büyük bir savaşa tutuştu. Gelin birlikte bu savaşın nedenlerini ve nasıl geliştiğini an ve an inceleyelim. Keyifli seyirler. Mart 1442'de Osmanlı Akıncı beylerinden Mezit Bey, Eflak üzerinden Erdel topraklarına girerek bölgenin merkezi olan Ermanştat'ı kuşattı. Seferin başlarında Osmanlı sipahileri büyük başarılar elde etmiş, savaş meydanında yiğitlikleriyle düşmana korku salmışlardı. Ancak bu zaferler Mezit Bey'in komutanlık yeteneklerine gereğinden fazla güvenmesine ve askeri disiplinin gerektirdiği önlemleri ihmal etmesine yol açtı. Güvenlik tedbirlerini göz ardı eden Mezit Bey zamanla stratejik hatalar yapmaya başladı. Bu hataların bedeli ağır oldu. Ermanştat'ın yardımına hızla yetişen Erdel Voyvodası Hunyadi, Osmanlı kuvvetlerine beklenmedik bir saldırı düzenledi. Sipahiler ne kadar direnseler de düşman ordusunun üstünlüğü karşısında Osmanlı birlikleri bozguna uğradı. Kuşatma altındaki kaleden çıkan Macar kuvvetleriyle Hunyadi'nin ordusu Osmanlı akıncılarını iki ateş arasında bıraktı. Kanlı çarpışmalar sonucunda Osmanlı ordusu ağır kayıplar verdi. Mezit Bey ve oğlu şehit düştü. Sağ kalan Osmanlı askerleri esir alındıysa da Hunyadi'nin emriyle acımasızca boğazlarına öldürüldüler. Ermanştat zaferi Hunyadi'ye Avrupa'da büyük bir ün kazandırdı. Osmanlılar için ise ağır bir yenilgi, mutlaka intikam alınması gereken bir olaydı. Bu amaçla aynı yılın Eylül ayında Osmanlılar 40 bin kişiden az olmayan büyük bir orduyla Hunyadi'nin üzerine yürüdü. Bu yeni seferin komutanı deneyimi ve yetenekleriyle tanınan Rumeli Beylerbeyi Kulaşahin Paşa'ydı. Ancak Kulaşahin Paşa harekatın ciddiyetine uygun bir strateji geliştirmek yerine düşmanı hafife aldı. Hunyadi'nin askeri dehasını göz ardı eden Osmanlı komutanı tecrübeli Akıncı beylerinin uyarılarını dikkate almadı. Bu ihtiyatsız yaklaşım Osmanlı ordusunu büyük bir felakete sürükledi. 8 Eylül 1442'de gerçekleşen savaşta Hunyadi'nin kuvvetleri Osmanlı ordusuna ağır bir darbe indirdi. Osmanlı askerleri beklenmedik bir direnişle karşılaşarak bozguna uğradı. Kulaşahin Paşa canını zor kurtararak savaş meydanından kaçmak zorunda kaldı. Ancak birçok Akıncı ve Sancak Bey'i savaş alanında hayatını kaybetti. Bu zafer Hunyadi'nin şöhretini daha da arttırarak onu Avrupa'nın en güçlü komutanlarından biri haline getirdi. Osmanlılar için ise bu ikinci büyük yenilgi Erdel'deki planların bozulmasına ve uzun yıllar sürecek bir mücadelenin başlamasına neden oldu. Hunyadi'nin artan ünü ve popülerliği Avrupa'da büyük bir yankı uyandırdı. Onun liderliğinde yeni bir Haçlı ordusu toplandı ve Osmanlı topraklarına doğru harekete geçti. İlk büyük çarpışma Morova'da yaşandı. Osmanlı öncü birlikleri Haçlı kuvvetleriyle karşı karşıya geldi ve bu savaşı Haçlılar kazandı. Bu zaferin ardından Sofya Osmanlı hakimiyetinden çıktı ve Haçlı ordusu Balkanlarda ilerlemeye başladı. Bu gelişmeler üzerine Osmanlı Padişahı 2. Murat ordusunu toplayarak Haçlıları durdurmak için sefere çıktı. İki ordu stratejik öneme sahip İzladi geçidinde karşı karşıya geldi. Ancak İzladi Savaşı'nda Osmanlı ordusu bir kez daha ağır bir yenilgiye uğradı. Buna rağmen Haçlı ordusu zaferini sürdüremedi. Şiddetli kış koşulları ilerlemelerini imkansız hale getirdi. Zor durumda kalan Haçlılar geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu geçici rahatlama Osmanlılar için bir fırsat yaratmış olsa da ertesi yıl Haçlılar yeniden toparlanarak Osmanlı topraklarına saldırıya geçti. Karşı karşıya kaldığı tehdit karşısında 2. Murat, savaşın daha fazla yıkıma yol açmasını önlemek için barış yapmayı kabul etti. 1444 yılında imzalanan Edirne-Segedin Anlaşması, Balkanlarda yeni bir düzenin kurulmasına neden oldu. Bu anlaşmaya göre Sırplar yeniden bağımsızlıklarını kazandı. Taraflar 10 yıl sürecek bir barış üzerinde anlaştılar.
Osmanlı Padişahı II. Murat, üst üste yaşadığı yenilgilerin yanı sıra varis olarak gördüğü Alaaddin Ali Çelebi'nin vefatıyla büyük bir sarsıntı yaşadı. Bu kaybın etkisiyle derin bir bunalıma giren sultan tahttan feragat ederek Manisa'daki sarayına çekildi. Osmanlı tahtına ise henüz 12 yaşında olan II. Mehmet geçti. Osmanlıların arka arkaya aldığı yenilgiler Avrupa'daki Haçlı devletleri için büyük bir fırsat olarak görüldü. Üstelik Osmanlı tahtında henüz çocuk yaşta bir padişah vardı. Haçlılar bu durumu Osmanlı Devleti'ni tamamen ortadan kaldırmak için eşsiz bir şans olarak değerlendirdi. Bu yüzden Edirne-Sekedin Anlaşması'nı hiçe sayarak yeni bir sefere giriştiler. Toplanan yeni Haçlı ordusu Tuna Nehri'ni geçerek Edirne'ye doğru ilerlemeye başladı. Aynı zamanda Papalık ve Venedik donanmaları Çanakkale Boğazı'nı ablukaya aldı. Durum son derece kritikti. Bunun üzerine Osmanlı Vezir-i Çandarlı Halil Paşa tahttan çekilmiş olan II. Murad'ı tekrar ordunun başına geçmeye çağırdı. Devletin karşı karşıya olduğu büyük tehlikeyi gören II. Murad çağrıyı kabul etti ve Manisa'dan 40.000 kişilik bir orduyla yola çıktı. İki ordu Karadeniz kıyılarına yakın bir bölgede Varna'da karşı karşıya geldi. Haçlı ordusu yaklaşık 70.000 askerden oluşuyordu. Osmanlı ordusunun mevcudu ise 50 ile 60.000 arasındaydı. Osmanlı Devleti varlığını korumak için en kritik savaşlardan birine hazırlanıyordu. Varna Muharebesi'nde Osmanlı ve Haçlı orduları stratejik bir düzen içinde konumlanmıştı. Osmanlı ordusu klasik savaş taktiğine uygun olarak 3 ana hat üzerine yerleşmişti. Sağ kanatta Turhan Bey komutasında Rumeli sipahileri yer alıyordu. Onların gerisinde ikinci hatta ihtiyat kuvvetleri bulunuyordu. Merkezde ise Karaca Paşa'nın komutasında Anadolu sipahileri konuşlanmıştı. Arka hatlarında ise ihtiyat kuvvetleri bulunuyordu. Sol kanatta ise ön hatta Azaplar, onların gerisinde ise Akıncılar yer alıyordu. En arkada ise genel ihtiyat kuvvetleri bulunuyordu. Haçlı ordusunun düzeni ise şu şekildeydi. Sağ kanatta 5 alaydan oluşan güçlü bir birlik bulunuyordu. Merkezde ise 2 alay konuşlanmıştı. Burada Macar ve Polonya kuvvetleri ağırlıktaydı. Sol kanat ise Haçlı ordusunun en güçlü bölgesiydi. 5 alaydan oluşan bu kanat, savaşın en önemli komutanlarından biri olan Hunyadi'nin liderliğindeydi. En arkada da ihtiyat kuvvetleri bulunuyordu. İki ordu savaş düzenini aldıktan sonra tarihin en kritik çarpışmalarından biri olan Varna Muharebesi'nin başlaması artık an meselesiydi. 10 Kasım 1444 sabahı savaşın kaderini belirleyecek çarpışmalar başlamıştı. Hunyadi taarruz harekatına karar vermiş olsa da muharebe Osmanlıların beklenmedik bir saldırısıyla başladı. Osmanlı sol kanadında yer alan yaklaşık 10.000 ila 15.000 kişilik Azap ve Akıncı birlikleri Haçlıların sağ kanadını kuşatma amacıyla gizlendikleri sırtların gerisinden harekete geçti. Çalılardan faydalanarak vadiye doğru ilerlediler ve öğle saatlerine doğru Haçlı sağ kanadına yaklaşmayı başardılar. Bu bölgedeki engebeli arazi Haçlı süvarilerinin manevra kabiliyetini kısıtlamıştı. Bu yüzden sabahın erken saatlerinde Haçlı saflarında kayda değer bir hareket görülmemişti. Ancak Osmanlı akıncıları düşmana ok menziline kadar yaklaştığında okçular yoğun bir atış başlattı. Ok yağmuru Haçlı saflarını sarsarken Osmanlı öncü birlikleri cesur bir hamleyle düşman hatlarının içine daldı. Öğleye doğru savaş alanı çığlıklar ve kılıç sesleriyle korkunç bir hal almıştı. Durumu fark eden Hunyadi sağ kanada yönelmiş bu baskıyı bertaraf etmek için süvarilerini yanaşık düzenle taarruza kaldırdı. Ağır zırhlı Haçlı süvarileri Osmanlı hafif birliklerine karşı avantajlıydı. Akıncılar ve Azaplar düşmanın güçlü saldırıları karşısında zorlanmaya başladı ve bir süre sonra düzenleri bozulup geri çekilmeye mecbur kaldılar. Bu sırada Osmanlı sol kanadında bekleyen Anadolu Beylerbeyi Karacapaşa durumun ciddiyetini fark etmiş ve müdahale için hazırlıklarını tamamlamıştı. Emrindeki Anadolu sipahileri çalılıklardan gizlice ilerleyerek düşmana fark ettirmeden taarruz mesafesine kadar yaklaştı. Ardından şiddetli bir saldırı başlattı. Haçlı sağ kanadında yer alan Hırvat birlikleri bu güçlü Osmanlı saldırısı karşısında geri çekilmeye başladı. Ancak arkada bulunan Erlo Pskoposu elindeki kuvvetlerle Hırvatlara destek için ileri atıldı. Kısa süreli bir direniş gösterilse de Osmanlı birliklerinin yoğun saldırısı savunmalarının çökmesine neden oldu.
ve geri çekilmeye başladılar. Osmanlı süvarileri düşmanı tahkim edilmiş ordugahına kadar sürdü. Çekilmeye başlayan Haçlı birlikleri Osmanlıların amansız takibi karşısında büyük kayıplar verdi. Osmanlı askerleri Haçlıların takimatlı ordularına girerek burayı tamamen tahrip etti. Erol alayı büyük kayıplar vererek Varna'ya doğru kaçmaya başladı. Ancak Osmanlı süvarileri hız kesmeden kaçanları takip etti. Haçlı birlikleri Varna kalesine sığınmak istedi. Ancak kale kapıları onlara kapalıydı. Panik içinde başka bir çıkış yolu arayan askerler bataklık alanlara yöneldi. Burada birçok Haçlı askeri bataklıkta boğularak can verdi. Geri kalanlar ise Osmanlı askerleri tarafından kılıçtan geçirildi. Böylece savaşın ilk evresinde Haçlı sağ kanatındaki 4 alay tamamen imha edilmişti. Savaşın en kritik anlarından biri yaşanıyordu. Sağ kanadındaki korkunç durumu gören Hunyadi, Kral Ladislas ve Bosna Piskoposu'nun alaylarını yanına alarak bu kesimde ilerleyen Osmanlı birliklerine karşı taarruza geçti. Başkomutanın doğrudan yönelttiği bu saldırı kısa sürede etkisini gösterdi ve Osmanlı birlikleri Yeniçerilerin soluna çekilmek zorunda kaldı. Bu sırada Osmanlı sol kanat komutanı Karacapaşa şehit düştü. Hunyadi çekilen Osmanlı birliklerini takip ederek Yeniçeri saflarına yaklaştı. Ancak tam bu sırada arkasında bulunan Ulah birlikleri beklenmedik bir şekilde savaş disiplinini bozarak Osmanlı tahkimli ordularına kadar ilerleyip yağmaya girişti. Oysa onların çekilmekte olan Osmanlı birliklerini sol yanına saldırmaları gerekiyordu. Bu da Haçlı ordusunun büyük bir düzensizliğine yol açtı. Neyse ki Hunyadi bu dağınıklığı zamanında fark ederek birliklerini hızla topladı ve düzeni sağladı. Haçlılar için savaşın kaybedilmek üzere olduğu bir anda Hunyadi'nin soğukkanlılığı sayesinde durum kontrol altına alındı. Bu toparlanma sürecinde Hunyadi, Ladislas'ı eski mevzilerine dönmeye yönlendirdi. Artık elinde başka ihtiyaç birliği kalmamıştı ve birliklerin dağılmaması için Kral Ladislas'a kesin talimat verdi. Benim haberim olmadan hiçbir suretle mevzini terk etme demişti. Tam bu sırada Osmanlı sağ kanadı da Haçlı sol kanadına karşı saldırıya geçmişti. Haçlılar Osmanlı birliklerinin yeterince yaklaşmasını bekledikten sonra güçlü bir taarruz başlattılar. Bu hamle Osmanlı süvarilerini ilk mevzilerine kadar geri çekilmeye zorladı. Ancak ihtiyat birlikleriyle takviye edilen Rumeli sipahileri yeniden organize olup karşı saldırıya geçti ve Haçlı sol kanadını geri çekilmeye zorladı. Osmanlı süvarileri kaçan düşmanı amansız bir takibe girişti. Bu sırada Hunyadi sağ kanattaki krizi çözüp birliklerini eski düzene döndürmeye başarmıştı. Ancak şimdi de Haçlı sol kanadı ağır bir Osmanlı baskısı altındaydı. Bunu gören Ladislas sol kanada yardım etmeye koştu. Bu hamle savaşın daha kararlı ve çetin hale gelmesine neden oldu. Osmanlı sağ kanat birlikleri savaş düzenini koruyarak Murat komutasındaki ve henüz muharebeye katılmamış olan Yeniçeriler ile sipahilerin sağına doğru çekilmeye başladı. Böylece Osmanlı süvarileri yeni oluşturulan savaş hattında her iki kanadında toplanmış oldu. Artık Haçlı ordusu tüm birlikleriyle muharebeye dahil olmuştu. Hunyadi'nin elinde yalnızca sağ kanattan geriye kalan düzensiz birlikler, sol kanat kuvvetleri ve daha önce bir kez muharebeye katılmış, yorgun düşmüş ihtiyat alayı vardı. Savaşın son perdesi yaklaşıyordu ve her iki tarafta kaderini belirleyecek büyük bir meydan muharebesine doğru sürükleniyordu. Türk sağ kanat birlikleri geri çekilmek zorunda kalmıştı. Haçlı kuvvetleri kendilerinden emin bir şekilde ilerlerken bir anda tahkimli Yeniçeri hattının önüne geldiler. Bu beklenmedik bir durumdu. Yeniçerilerin her iki kanadı da Türk sipahileri tarafından korunuyordu. Haçlılar bir anda kendilerini bir çıkmazın içinde buldular. Geriye dönüş artık mümkün değildi ve tek seçenekleri bütün güçleriyle taarruza devam etmekti. Savaş artık son aşamasına gelmişti. Her iki tarafta geri dönüş olmayan bir mücadeleye girişmişti. Kılıçlar, palalar, baltalar ve gözler havada çarpışıyordu. Sinirleri delen çığlıklar yükseliyordu. Şehitlerin maaşları savaş meydanına yayılıyordu. Çarpışma sırasında Yeniçeri Sekbanbaşı Yazıcı Togan şehit düştü. Ancak Türkler Kral Ladias'ı ele geçirmek için tüm güçleriyle savaşıyordu. Kralın muhafızları onu korumak için canla başla direndi. Ancak genç bir Yeniçeri kralın üzerine atıldığında iki muhafız tarafından şehit edildi. Tam o sırada Rüstem adında bir Türk eri baltasını savurdu ve kralın bindiği atı yere devirdi. Ladislas bir anda kendini yerde buldu. Koca Hızır adında bir Yeniçeri fırsatı kaçırmadı. Hızla ilerleyerek tek hamlede kralın başını kesti.
Başını kılıcına geçiren Hızır bunu Sultan Murat'a götürdü. Ardından bu baş Ladislas'ın daha önce ihanet ettiği Edirne Seged'in barış anlaşmasının asılı olduğu mızrağın yanına dikildi. Bu görüntü Haçlı ordusunun moralini tamamen çökertti. Hunyadi hızla merkeze koştuğunda kralı ve ihtiyat birliklerini aradı. Ancak gerçeği öğrendiğinde dehşete kapıldı. Kralın ölümünün yarattığı korku ve paniği dindirmek için son bir hamle yaparak ordusunu 3 kez saldırıya kaldırdı. Ancak hiçbir şey değişmedi. Haçlı askerleri korkuya kapılmıştı ve savaşın kaderi çoktan Osmanlı lehine dönmüştü. Durumu umutsuz gören Hunyadi, gece karanlığında ve ulak birliklerinin yardımıyla savaş alanından kaçmayı başardı. Kendi canını kurtarmıştı, ancak bu onun şöhretinin sarsılmasına neden oldu. II. Murat kaçanları takip etmeleri için Beylerbeyi Davut Paşa'yı görevlendirdi. Ancak çok geç kalınmıştı. Osmanlı ordusunun büyük bir kısmı geceyi savaş meydanında geçirdi. Sabah olduğunda düşman ordugahında saklanmaya çalışan Haçlı askerleri ele geçirildi. İçlerinde Kardinal Cesani de vardı. Teslim olmak yerine savaşmayı seçti ve orada öldü. Muharebe alanında dolaşan II. Murat her yerde genç ölüler gördü. Yanındakilere dönerek düşündürücü bir sesle "Şaşılacak şey değil mi? Bütün bu delikanlı ordusunun arkasında bir tane bile ihtiyar yok," dedi. Komutanlarından biri ise "İhtiyarlar ihtiyatlıdır. Böyle delice girişimlere kalkışmazlar." Bu savaş Osmanlı'nın Haçlılara unutulmaz bir ders verdiği bir zafer olarak tarihe geçti. Hunyadi ise bu yenilgiden sonra şöhretini yavaş yavaş kaybetmeye başladı. Bu savaştan sonra Hunyadi ismini kurtarmak için tekrar bir sefer düzenleyecek ve 2. Kosova Savaşı gerçekleşecekti. 2. Kosova Savaşı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Sağlıcakla kalın.